Evet arkadaşlar, herkese yeni bir videoyla selamünaleyküm diyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine makineleri test etmeye devam ediyorum arkadaşlar. Yine aynı yerdeyim. Şöyle kazıdığımız bölgeler var. Şöyle göstereyim. Hatta vazonun içi vazonun bir tanesi şu anda oranın içinde duruyor. Şurası 1,5 metre şuradan. Şurası 1 metre. Şurayı aslında düzleyip içeri doğru biraz daha geniş gitmek istiyorum. Çünkü şu ön tarafa geldiğim zaman alanın tamamen böyle güzel bir şekilde çekildiğini göstermek istiyorum size. Bir de şuranın altı boş. Oraya şuradan bir geçiş var. Şu alt tarafa doğru indirirsem kamerayı. Şuranın altından giriyorsun. Şöyle içeri doğru gidiyor. Yani şu anda üstünden böyle yürüyeyim. Böyle giriyorsun. Şu alanda bir boşluk var altyapıda. Ben bugün burada şeyi de denedim. Grundig A2 serisini de denedim. Metal dedektörün derinliğini de denedim. Yanımda antik malzemeler var. Bu antik malzemeleri koyup bugün GR2 ile GR3 ile beraber çekimler yapacağım. Ve sonrasında bilmiyorum, zamanım kalırsa şu alanın üzerinde, çünkü aşağısı boş, aşağı yukarı 3 metreye yakın bir boşluk var. Böyle bir katman kayalığa denk geldiniz diyelim. Orada nasıl görüntü çekebilirsiniz? Aşağının boş olduğunu ne şekilde görebilirsiniz? Onun da videosunu çekeceğim. Sizlere bunların en detaylı bilgilerini vereyim. Kullanırken işinize yarayacaktır. Ki illaki kullananların işine yarayacaktır. Bu videoyu izlerken de beğenmeyi unutmasınlar. Arkadaşlar şimdi ben makineyi ayarlayayım. GR3'ü. Hemen şurada çekime başlayalım. Devam ediyoruz. Şimdi abi GR'yi alayım. Şimdi orada GR ile beraber neyi deneyelim? Toplu parayı mı deneyelim yoksa değerli mi deneyelim? O zaman şöyle yapalım. Bir tane küçük antik. Toprağın altında çok beklemiş. Zaten görünüşünden belli arkadaşlar. Bunun içine ben altınlarla nugget da atabilirim. Nugget atmayayım, değer oranını biraz daha şey yapalım. Saftan dönelim. Biraz gümüş ve şunları atayım. Bir de elektronları atayım. Şu anda bunun içi tamamen bir zenginlik patlaması diyelim. Bunu şimdi makineyi de alayım yanıma. Çünkü ona değişik çekimler de uygulayacağım. Hoppa. Şimdi bunu şu alta koyalım. Bir dakika. Şunu şöyle içeri koyalım. Burası bayağı bir derin. Şunu da buraya koyalım. Oranın da şuranın da tespitini yukarıdan çekelim abi. Şimdi şuranın aşağısı zaten derin arkadaşlar. Böyle videoları da çekmeyi düşünüyorum. Bilgilendirici, eğitici. Şimdi GR'ye bağlanalım. Açalım GR'yi. GR'miz açılsın abi. Bağlayalım. Eşleşti mi? Ses kapalı. Şimdi kapandı. Açıldı. Pinpointer modunda. Bakalım derinlik olarak ne kadar alacak. Kalibrasyon yap. Şu an düz bir toprak. Boşluk. Boşluk. Boş yer yani. Burada. Şuradan alıyorum arkadaşlar. Yani 1 metreden şöyle aşağı doğru indireyim. Şuradan sol tarafı, sağ tarafımız zaten komple boşluk olduğu için görebiliyoruz. Şuradan oraya alıyor. Buradan 1,5 metrede bir pointer.
Orayı da şuradan alıyor arkadaşlar. Yine hemen hemen şöyle söyleyeyim. Pinpointer modunda pinpointer'ı 1 metre kadar diyebilirim. 1 metre, evet. Buraya şimdi görüntüleme atacağım. Bu görüntülemeyi GR3'te 10'a 10 atacağım. Benim yaptığım yerleri hızlandırabilirim. Soldan başlayalım. Evet arkadaşlar, GR3 ile beraber yaptığımız görüntü şu şekilde verisini verdi. Evet. Abi aşağıdan yüzde optimizasyonuna baktığımız zaman topraktaki genelleme 0, %0.73 ve 1.3 olarak görünüyor. Boşluk bu çektiğimiz alanda çok büyük. Şimdi aşağıdaki eşitlik değerlerini siz eğer ki anlamak ve bilmek istiyorsanız arkadaşlar şunu bilmeniz lazım. Çektiğiniz görüntü büyük bir görüntü, yani küçük görüntüleri büyütüp ya da küçük objeleri daha büyük bir şekilde görebilmemiz şu anda 10-10 çekilmiş bir görüntü. Maksimumdayız şu anda. Yani daha küçük çekmiş olsaydım şuraya daha küçük bir şekilde çıkarmış olabilirdim. Ama şuradaki boşlukları, köşe odaları, bak şurada köşe odalarının yeri belli ve şeklinden zaten belli ediyor bunu arkadaşlar. Yani demek istediğimiz şu anda çektiğimiz yeri burası. Ben size şimdi makineyle beraber şöyle geri giderek çektiğimiz alan şurası arkadaş. Bak şu boşluğun oradan başlıyoruz. Şöyle bir çizgi. Şura ve şura. 10-10 çektik buraya. Ve bu 10-10'da biz ne görüyoruz abi? Şimdi şu sol taraftaki bir boşluk. Şu tarafın biraz daha içeri doğru kıvrım. Ama şu ortadan, bak şu ortadan giden bir kolonun olduğunu ve şurada bir yerin daha boş olduğunu görebiliyoruz burada. Bizim verimiz belki altına ne verdi? Biz şimdi oraya koyduk kubi. Buraya malzeme koyduk. Bu aşağıdaki veri bize ne verdi şimdi burada? Altınları koyduğumuz yer burası. Büyük neydi onun ismi? Sarı dökümden yapılıyor. Bakır da değil. Adını unuttum. Geçen videoda da unuttum. Siz anlamışsınızdır onun şeysini. Bak değer optimizasyonuna göre küçük bir yer görünüyor burada. Yalnız biz bunu buraya koyarak bunu aldık. Ve altının olduğu yerde de çok güzel bir görüntü aldık. Net. Yani bu tam bir profesyonellik diyebilirim. Bakın. Not ve aşağıdaki girişlerin içerisine doğru bakış. Yukarıdan bakıyoruz şu anda ve çevirdiğim zaman da boşlukları derinliklerine göre değişiyor. Peki derinlik ne çıkardı Kubi? Yani profesyonel olarak şimdi bakıyoruz. Abi ben şimdi kamerayı yaklaştırıyorum. Siz oradan ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum ama biraz daha fazla yaklaştırayım. Şöyle hemen şu önümüzdeki yeri tam olarak 1.1 aldı. Yani benim hesaplarıma göre şurası tam doğru. Tam 1 metrenin altında. Peki diğer taraftaki yeri ne kadar aldı abi? Şu tarafı da 1.5 metre olarak aldı. Yani 1.5 olarak veri gösteriyor oraya. Hemen ön tarafı zaten hemen çapraz. Çünkü çektiğim görüntü sistematik bir şekilde gittiği için ben şöyle düşünüyorum. Bir yapbozu siz bir araya getiriyorsunuz. Yeraltı görüntülemesini yaparak arkadaşlar. Bunu her zaman aklınızda tutun. Çünkü bu çok önemli bir bilgi. Ve şu tarafa doğru geldiğimiz zaman da arkadaşlar hemen biraz daha küçültüp değerlendirdiğim zaman ve şuranın altındaki girişi, ben şu tarafa da aslında dönebilirim. Oradan da gösterebilirim. Oradaki girişi biz bu tarafa doğru çevirdiğimiz zaman bak şöyle aynı dediğimiz şekilde oradan başlıyor. Peki abi benim GR3 ile beraber A2'nin arasındaki fark ne? Şimdi ben derinlik dediğim zaman derinliği buradaki yüzeysel olarak görebiliyorum. Ve diğer taraftakileri de yüzeysel olarak görebiliyorum. Yani hiçbir problem yok. Ama ben buralara böyle tek tıklamalar yaptığım zaman ben burada ne kadardan başlıyorum? Ya da şurası böyle bir vermiş ama bunu tam olarak toprak analizinden mesela alüvyon diyelim buraya. Burası çünkü alüvyondu. Alüvyon dedik ve derinlik
Bu sefer ne oldu? Yumuşak toprak olduğu için daha derine getirdi beni. Aslında normalde getirmemesi lazım. Beni daha derine getirdi. Boşlukların, girişlerin olduğu yerler buradan 1,5 metre altta olarak görünüyor. Yani şu ön taraftaki boşluğun olduğu yer şura. Buradan daha da içeri gidiyor. Yani zamanında büyük ihtimal buralar ağaçlar düştü, yıkıldı veya savaş zamanında buraların üstünden eğer makineler falan geçtiyse burayı da parçalamış olabilir. Şimdi GR3'te diğer A2 ayıran özelliklerden bir tanesi. Şimdi GR3'ü ben canlı taramalarda kullanabiliyorum ama tam böyle 1 metrelerde, 1,5 metrelerde çok profesyonel olmam lazım ki onu tam anlayabileyim böyle orada. Anlatabiliyorum mu? Ama GR3'te A2 serisinde şu benim için daha etkili. Abi ben şimdi buraya yeraltı görüntüleme yaptım. Ben buradan malzemeyi gördüm burada. Peki GR3'le beraber de kazıyabilir miyim, çıkarabilir miyim? Tabii. GR3'le beraber de çıkarılır. Ama GR3'le beraber şöyle tespitini yaptın ama %75. Anlatabiliyorum mu? Ama ben daha da profesyonel gideceğim Kubu. Ben 1,5'da yer mi aldım? 2,8'de ya da 2 metre, 2,5 metrede ben bir obje mi aldım? Ben orayı 1,5 metre kazıyıp bir daha makinelerle beraber bakıp test için dedektör modunda da kullanmak istiyorum dediğin zaman A2'ye geçeceksin abi. Çünkü o zaman A2 devreye giriyor. A2'nin de burada devreye girmesinin sebeplerinden bir tanesi şu. Ben şimdi farz edelim ki GR3'üm yok benim. Sadece A2'yi aldım mı? A2'de ben bunu çıkarıp bundan metal dedektör moduna girerek metal dedektör modunda da oraya bakabiliyorum. Çünkü o derinliği de alabiliyorum orada. 1 metre lan 1,5 metreyi test ettim ve ben görüntü aldım. Metal dedektörle beraber de şey aldım. Yani ben makineler aldığım zaman zaten böyle yerlere geliyorum. Ben test ediyorum onları. Çünkü benim bulduğum çok aşırı derecede bu şekilde yerler var. Bu yerlerin hepsinde ben kendi makine alırsam testler yapıyorum abi. Neyi nasıl görüyor? Bu yer altındaki şehri nasıl görebilirim? Ya da odayı nasıl çekebilirim? Ha bak bizim mesela geçen gün şu da var. A2'nin şimdi puanlama yapayım orada. GR3 ile beraber A2'nin ne kadar bir görüntü etkilemesi oldu orada. Abi %75 ben GR3'e veriyorum. %100 A2 serisine veriyorum. Çünkü A2 serisi orada bana çok güzel bir görüntü optimizasyonu çıkardı. Yani buradan baktığım zaman ben çok güzel bir görüntü verisi alabiliyorum oradan. Mesela sol taraftaki boşlukların girişlerini, yani GR3'te de güzel bir şekilde çıkardı onları ama A2'nin gibi biraz daha profesyonel yazılım diyebilirim. Yani kalite tesadüf değildir. Araştırılır, bulunur ve bakılır. Yani bu şekildeki testlerde eski dönem eşyalarının olması çok önemli. Bu makinelerin ilk Almanya'da üretildiği ve Almanya'da üretildikleri zaman metal dedektör haline getirip mayın arandıklarını çok eski tarihte de insanlar bilir. Ben bunların hepsini zamanla tarih konuları da yaparak sizlere anlatmaya çalışacağım ve denediğim, test ettiğim, gidip gezdiğim yerleri sizlerle beraber paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Yani ben çünkü çok değişik yerlere gidiyorum. Çok ıssız yerlere giriyorum. Tarihi olan yerlere gidiyorum. Oradan araştırma yapmam gereken bazı şeyler oluyor. Mesela bulduğum hazinenin bir kopyası diyor ki şu tarafta, git orayı araştır. Mecbur o tarafa doğru gitmem lazım. Bunların arasında bazen 200 kilometre oluyor, bazen 100 kilometre oluyor. Çok eski insanların hayat tarzları çok değişik ve ben bunları araştırarak bulduğum zaman çok seviniyorum ve kendimden gurur duyuyorum. Arkadaşlar deneme test videolarına devam edeceğim. Eğer çekebilirsem şimdi şuranın sadece üstten kabataslak görüntüsünü çekeceğim. Altına bir tane vazoyla altın şeyini koyacağım. Ve üstünü komple çekeceğim. Altı buranın komple boş ve boşluğu nasıl gösterecek diye bakalım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Her şey gönlünüzde olsun. Daha güzelleri sizlere nasip olsun.